30 baht diyor. Bu da bunların 10 günde ödeyeceğim para $200. Benim otel. Gezmeye başladığınız zaman, bu arada Chiang Mai'da ilk saatlerimiz, ilk gördüğüm yerler burası. Tayland'ın ikinci en büyük şehrinden Chiang Mai'dan hepinize selamlar, sevgiler. Ben bu sabah buraya geldim. Sabah 8 şu anda. Ben 6'da kalacağım yere geldim. Tam bu arkamda bulunan hostelde kalacağım. Fiyatını ve size de bilgilerini vereceğim. Çünkü bana bunu çok soruluyor. Gittiğim yerlerde nerede kaldın, kaç paraya kaldın, bunları niye söylemiyorsun? Aslında birçok videoda söylüyorum. Şöyle oluyor, mesela aradan 2 ay geçiyor, bana yorum yazıyorlar veya mesaj yazıyorlar. Tayland'da Chiang Mai'da kaldığın otelin adı neydi veya işte hostelin adı neydi? Ben de hatırlamıyorum. Yani ben buradan gittikten sonra unutuyorum arkadaşlar. Bakın videoda o yüzden gösteriyorum. Eğer buradan baktığınız zaman, isimden yazdığınız zaman direkt çıkar zaten. Bugün ilk gün Chiang Mai'yi gezeceğiz. Hem de gezerken size Tayland'da fiyatlar konusunda bilgi vermek istiyorum. Bu her şey olabilir. Yani eğlence, kadınlar, işte motor kiralama, hosteller, oteller. Bunlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Biliyorum ki merak ediliyor. Yani hiç şimdi şey yapmayalım. Yani birbirimizi kandırmayalım. İnsanlar Tayland'da değil. Bakın nereye giderse gitsin. Yeme, içme, gezme, kadınlar. Bu da bir gerçek. Bunların arasında bir sürü bekarları var, işte ne bileyim sadece bu amaçla gelenler var, eğlenmek isteyenler var. Herkese saygımız var. Yani onda sıkıntı yok. O yüzden de fiyatlar konusunda bilgi vereceğim. Hostel olsun, otel olsun, motor kiralama olsun, yeme içme olsun. Sizin de aklınızda bir bütçe oluşur. Yani herkesin tabii kendine göre bir standardı vardır veya gezme şekli vardır. Ona göre siz de bir fiyat çıkarırsınız. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. İlk olarak kaldığım hostelle başlayalım ve fiyatını da ismini de göstereceğim. Ondan sonra vay efendim sen bir yer göstermedin, fiyat vermedin, kaldığın yeri göstermedin demeyin. Çünkü bazen yorumlar geliyor, bakın. Şimdi benim kalacağım yer hostel burası. Burada isim olarak da bakın gösteriyorum. Poteos House resepsiyon. Ya ben bunu 2 ay sonra, 1 ay sonra nereden hatırlayacağım arkadaşım? Bak ismini gösteriyorum. Buradan yazıp bulabilirsiniz. Burada fiyat konusunda size şöyle bilgi vereyim. 100 TL'ye kalıyorum. Evet. Tam olarak 100 TL, yani 200 baht. Hadi 105 TL olsun, yani düz hesap. TL biraz daha değer kaybettiği için hadi 105 TL olsun. 105 TL burada kapsül şeklinde ama içeride çok temiz, yatağın temiz, içeride duşlar var. Ondan sonra mutfak, kahve, sınırsız çay, kahve istediğin gibi alabiliyorsun. Ya böyle güzel avantajları var. Ve sadece 100 TL'ye böyle yerde kalabiliyorsunuz. Bunlar hakkında da birazdan daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi hazır kahve falan demişken bir kahvemizi alalım. Sonra burada oturalım, bilgi vereceğim sizlere. Bu motorlar kiralık. Bunların fiyatlarını daha sonra da gezerken diğer şeylerin fiyatlarını da sizlere söyleyeceğim. Burada bak böyle bir alan var. Geliyorsun, kahveni, çayını, istediğini alabiliyorsun. Sınırsız. Bak kahve koymuş, ondan sonra çikolata, şeker, süt tozu, her şey var. Kahvemizi aldık. Burası resepsiyon gibi bir şey işte. Buradan giriş yapıyorsunuz. O zaman başlayalım. İlk olarak size motorların fiyatlarını göstereceğim. Şimdi buradaki mesela bu hostelin direkt kendi motorları var, kiralıyorlar. Burada 200 baht dedi. Yani bu da 105 TL'ye günlük kiralayabiliyorsun. Bunlar da 120-130 TL civarı değişiyor. Yani bu fiyatlara motor günlük kiralayabiliyorsunuz. Ehliyet, yani herhangi bir ehliyet varsa Türkiye'den veya Avrupa'dan nereden varsa şey yapıyor, kabul ediyorlar. Hatta olmasa bile pasaportunu verdikten sonra veriyorlar, problem değil. Dediğim gibi yani 105 TL'ye veya 130 TL'ye farklı scooter dediğimiz motorları kiralayabilirsiniz. Tabii ki daha güçlü motor, büyük motorlar biraz daha pahalı olur. Ama motor kiralama burada çok uygun diyebilirim. Bu arada da otobüste yani bir 2-3 saat yattım. Onunla duruyorum. Uyumayacağım da zaten. Gezmeye falan çıkacağız. Yüzüm gözüm biraz şiş olabilir. Kusura bakmayın.
İlk olarak size bak hemen şunu da göstereyim bir saniye. Bangkok'ta seçim vardı, tamam mı? Ben bunu galiba sadece Bangkok'ta var zannettim ama buraya geldim, burada da seçim var. Her yerde afişler, ondan sonra arabalar geçiyor müziklerle beraber, işte reklam yapıyorlar. Bir sürü bayağı bir şey var, hareketlilik var. Burada da seçim var. Tam olarak belediye mi şey mi bilmiyorum. Çünkü kraliyet olarak yönetiliyor. Kral var biliyorsunuz. Galiba bunlar belediye başkanları falandır belki. Kısaca size ben buraya nasıl geldim onu anlatacağım. Şimdi buraya trenle veya otobüsle gelebilirsiniz veya uçabilirsiniz. Ben otobüsle geldim. Bu yataklı otobüs falan değil, yarı yataklı. Yani rahat, güzeldi. Bu konuyu da söylememin sebebi buraya gelirken fiyat aldım. Yani otobüsler olsun, şey olsun. Ya bu kadar fiyat farkı olamaz. Yani bir yer 2500 TL diyor, öbür taraf 2000 TL diyor, öbür taraf 1500 TL diyor. Yani o kadar fark var ki ve ben kaça geldim biliyor musunuz? 450 TL'ye geldim. Yani düşünsene. Arada 2000-3000 diyenler vardı. 3 gün boyunca araştırdım. Sonra işte şansa bir yer denk geldi. O eski kaldığım, Bangkok'ta kaldığım hostel. Orada 900 rupi fiyat vardı. O da 420 TL falan yapıyor. Bileti aldım ve geldim. Yani bunu şöyle söyleyeyim, eğer gelirken acele etmeyin, birçok yere sorun. İnanılmaz fark var, fiyat farkı var. Yani sen 3000'e gelirsin, öbür kişi 400 TL'ye geliyor. Yani bu kadar arada uçurum var. O yüzden pazarlık ve pazarlıktan ziyade doğru yeri bulmak çok önemli. Bu nereye giderseniz gidin. Tuhaf olan şey şu, resmi yani bir ofise gittim, orada sordum. Abi orada da 2000 lira para diyor. Gittim başka yerden ben buldum 450 TL'ye. Yani böyle bir şeylik var. Burası resmi kurumdu, bura uygundur, alayım falan yapmayın. Yani biraz araştırın. Bu şekilde bulabiliyorsunuz. Böyle fiyat farkları oluyor. Buna dikkat edin. Ben 12 saat yolculuk yaptım. Çok güzel geçti yolculuk. Otobüs rahattı, güzeldi. 2 noktada durdu. Yemek yiyebildik. İşte sigara içenler var, sigara içti. Güzeldi. Yani o konuda problem olmadı. Rahat geldik. Bangkok'tan buraya yaptığım yolculuğu çekmedim. Çünkü gece yolculuğuydu. Yani zaten fazla bir şey gözükmüyordu. O yüzden de çekmedim. Burada başlattım. Evet, kahvemizi içtik. Şimdi yola çıkalım. Biraz gezelim. Ulan yoldan geçiyoruz da şöyle karşı motor geliyor. İlk olarak hostel, otel fiyatlarıyla devam edelim. Şimdi ben gösterdiğim yeri ben size dedim değil mi? 105 TL, yani ne yapıyor? Ortalama 5 dolar değil mi? Şimdi hostel eğer tutarsanız, yani tekseniz ve ben hostelde kalırım derseniz, hostel olayı 5 dolara çok rahat bir şekilde Tayland'ın, ezileceğim vallahi, şuraya bir geçeyim baksana. Tayland'ın her yerinde 5 dolara hostel bulabilirsin abi. 5 dolar, 6 dolar, 7 dolara çok rahat, güzel hostel bulabiliyorsun. Hosteller çok ilginç yerlerdir. Çünkü hostel yani ucuz olduğu için parası olmayan insanlar değil. Aslında böyle sırt çantalı gezginler, belli bir bütçeyle gelip gezenler ve hatta durumu çok iyi olanlar bile bana hostellerde çok denk geldi. Bunun sebebi, peki niye adam durumu iyi, niye orada kalıyor? Çünkü sosyalleşmek için. Orada bir sürü insanlar var. Hepsinin bir hikayesi var. Kimisi geziyor. Güzel arkadaşlıklar oluyor. Güzel sohbetler oluyor. Güzel vakit geçirebiliyorsunuz. O yüzden de ben böyle yerlerde kalıyorum. Mesela Bangkok'ta çok güzel otellerde de kaldım. Böyle yerde kalıyorum. Ondan sonra daha sonra tek olmak istediğim zaman tabii ki yine otele geçiyorum. Sonra bir daha böyle. Böyle ben mix yapıyorum. Her zaman hostelde kalmıyorum. Gelelim otellere. Otellerde bakın, ben Bangkok'ta hep otellerde kaldım. Otellerin fiyatları 15-20 dolar. Ortalama güzel, temiz bir otel odası alabilirsin. Otelin dışında da burada daire şeklinde kiralama çok yaygın. Haftalık, günlük hiç fark etmez. Otel gibi kiralıyorsun. Mesela bu da çok rahat oluyor. İçeride mutfağın var, şey var, rahat, her şey sana ait. O da güzel oluyor. Tabii ki mesela evli çiftsiniz veya aile olarak buraya geldiğiniz zaman
Yani 20 doların altındaki otelde kalınmaz. Onu da söyleyeyim. 20 dolar iyidir. Ortalama buradan çıkarın. Yani 15-20 dolar günlük otel masrafınız var. Evet, motor kiralama hakkında bilgi verdim. Otel ve hostel konusunda da, fiyatlar konusunda da bilgi verdim. Gelelim arkadaşlar eğlence ve tabii ki şöyle özür diliyorum, bir karşıya geçeyim. Eğlence ve kadınlar. Abi ezileceğim lan ben buraya, niye böyle? 30 baht diyor. Bu da bunların şeyleri. Tuk nereden çıktı ya? Dolmuşlar gibi ya. 30 baht veriyorsun. İstediğin yerde, inmek istediğin yerde söylüyorsun, iniyorsun. Aynı bizim dolmuş mantığı bunlar, şu araçlarda. Şöyle arkadan biniyorsun bunlara. Hele o 30 baht veriyorsun. Bak yazıyor burada. Yani 15 TL veriyorsun. İstediğin yerde iniyorsun. Evet, gelelim eğlence. Tayland'da eğlence ve kadınlar, bunlar için ne gibi masraflar lazım? Ne kadar para lazım? Ne kadar gider? Bu çok sorulan bir soru. O yüzden bunu da şimdi cevaplayacağım. Burada da Muay Thai yapıyorlar. Kickbox, Muay Thai. Böyle antrenmanlar var. Hem izlemek için hem de kendiniz gelip burada sporda yapabiliyorsunuz. Böyle antrenman. Peki Tayland'da eğlenmenin fiyatı ne kadar? Şimdi bunun size ortalama fiyatını söyleyeceğim ve şaşmaz. Yani tam olarak bir hesap çıkarabilirsiniz. Bakın, barlara gittiğiniz zaman, şimdi akşam olur, burada barlar çok meşhur değil mi? Barlar, disco tarzında yerler. Buralara gittiğinizde içeri girmeden oradaki kadınlar size işte gel içeri gel diyenlere kendim içtiğim zaman kaç para ve sen içtiğin zaman kaç para alıyorsunuz diye soracaksın. Şimdi diyor ki mesela 190 baht. O da ne yapıyor? 95 TL yapıyor. Yani 190 baht alıyorum diyor. Bir mekana girdiğiniz zaman en önemli şey ilk olarak fiyat soracaksınız. Yani ben içki içtiğim zaman bunun fiyatı kaç ve kadın masaya geldiği zaman, o da içtiği zaman bunun fiyatı kaç diye soracaksınız. Mesela normal fiyat, yani normal fiyattan bahsediyorum, 150 bahttır. Yani sen de içsen, kadın da içse 150 baht. Bu da 75-80 TL yapar. Gayet iyi bir fiyat. 200 bahta kadar okey. Bak, 100 TL'ye kadar okey. Ondan sonrası abartılı. Yani şöyle, mesela diyelim ki 150 değil mi? Yani 75-80 TL. Sen içiyorsun, bir tane bira aldın. Şöyle gidelim. Bir tane bira aldın. Ve kadın orada dans ediyorlar mesela. Sen oradan bir tane kadınla masana çağırdığın zaman, o da içtiği zaman, o da aynı şekilde 150 baht ödüyor. Yani 80 TL. Bunları tabii sen ödüyorsun. Bu şekilde. Ondan sonra eğer kadınla anlaşmak istediğin takdirde, eğer kadınla da içeride anlaşırsan 1000 baht, yani 550 TL civarı fiyatlar istiyorlar. Tabii ki bu çok önemli. Şöyle, sizin yaşınız, tipiniz, evet bu önemli. Çünkü mesela yaşlılar çok var. Almanlar var, onlar var, bunlar var. Onlara 2000 diyor, 3000 diyor. Ama gençlere mesela daha uyguna gidebiliyorlar. Mesela 1000 baht, 1500 baht. O da ne yapıyor? İşte dediğim gibi 550, işte 750 TL civarı. Evet, bu fiyatlar gerçek fiyatlar ve bunların üstü de, bu dediğim fiyatların üstü de abartılı fiyatlar. Yani oradan hesabınızı çıkarın. Eğer öyle bir ortam arıyorsanız bunu sokaklarda veya masaj yerlerinde değil de barlarda ayarlarsanız çok daha iyi olur. Çünkü daha kalite, daha güzel, ortam güzel ve insanlar da kalite. Yani sokaktakiyle veya masaj yerlerindeki yerler çok daha düşük ve farklı oluyor. O yüzden bence dediğim gibi barlar çok uygun bu iş için. Şöyle etrafı izleyin, ben de anlatmaya devam edeyim. 20 baht. Bak, burada elbiselerinizi yıkabiliyorsun, çamaşırları atıyorsun buraya. 20 bahta, yani 10 TL'ye yıkıyorlar. Ben nereye girdim ya? Bu sokak, ana sokak var arkada. Oraya doğru gidelim. O zaman Tayland'da fiyatlarla devam edelim. Peki konaklama çok uygun.
Motor da çok uygun. Yeme içme. Şimdi yeme içme burada 2 dolardan 5 dolara kadar her türlü yemeğini yersin. Yani o da uygun. 2 dolar, 3 dolar, 1 dolara bile yemek yap. Sokak yemekleri var, şeyleri var. Meyveler var. Sokakta hazır tropikal meyveler. Onlar da çok uygun. 1 dolar, 2 dolar. Yani bunu geçmez. Bu fiyatlar, bak burada da motorlar kiralıyor. Her yerde var burada. Chiang Mai'de çok var motor kiralık. Çünkü burayı gezmek kolay değil. Her taraf birbirinden çok ayrı yerlerde gezilecek yerler. O yüzden çoğu burada motor kiralıyor. Duymuştum zaten. Ben de motor kiralayıp Laos sınırı olsun, ondan sonra Myanmar sınırı olsun, oralara kadar gezmek istiyorum. Ve hatta Laos ve diğer ülkeleri de düşünüyorum. Bakalım. Onlar diğer videolarda anlatacağız. Evet, peki yemek çok uygun, konaklama da çok uygun diyorsun. İşte motor da çok uygun. O zaman Tayland çok uygun bir yer gezmek için, değil mi? Tatil için veya şey için. Şimdi burada püf noktaya geliyoruz. Evet, bunlar anlattıklarım hepsi çok uygun ve önemli faktörler. Konaklama, yeme, içme, eğlence, değil mi? Tamam. Ama onun dışında eğer gezmek isterseniz, thank you very much. Thank you. Peki Tayland'da pahalı olan şeyler neler ve bu saydıklarımın dışında buradaki en çok harcayacağınız masraf nedir? O da şu: gezmeye başladığınız zaman giriş ücretleri, tapınaklar olsun veya gezilecek yerlerde çok yüksek oluyor. Yani ben mesela Bangkok sarayının içerisine girmek 900 baht, yani bu 400-500 TL yapar. 2 kişi düşünün, karı koca 1000 TL veriyor sadece içeri girmek için. Onun dışında işte yemesi, içmesi, gezmesi, taksisi falan de bir bakıyorsun 100 dolara çıkabiliyor. Evet, yani eğlenmek çok uygun, yeme içme çok uygun, konaklama çok uygun. Ancak gezmek, yani taksiyle bir yerden bir yere gitmek veya sürekli, yani herkes motor kullanmıyor burada. Yani taksiyle mecbur gideceksiniz. Yani 1 saatlik yol oluyor, 30 dakikalık oluyor. Bir de giriş ücretleri. Giriş ücretleri de birçok yerde en uygunu yine 200 baht, yani 100 lira, o da az değil. Yani giriş ücretleri yüksek buldum ben Tayland'da. Çünkü dengeli değil. Ya düşünsene de 100 bahta bir yerde kalıyorsun. 5 dolara, 4 dolara bir yerde kalıyorsun. 1 dolara yemek yiyorsun. Ondan sonra her şey çok uygun. Masaj çok uygun. Eğlence çok uygun. Giriş ücretleri acayip pahalı. Ve taksiler de ucuz değil. Onu da söyleyeyim. Yani Tayland için ucuz değil. Normalde uygun da. Ama böyle Tayland için baktığın zaman uygun değil bence. Bu arada bunu da söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim ama yeni takip edenler vardır. Yeni video izleyenler vardır. InDriver. Bakın, Asya bölgesine nereye giderseniz gidin, InDriver'ı indirin. Çok daha uyguna istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Böyle umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben anlatana da gidiyorum. Hem böyle fiyatlar konusunda. Çünkü çok soru vardı. Yani bu fiyatlar konusunda kaç para harcarım, ne kadar lazım olur. Yani bu dediğim fiyatlardan hesap yapabilirsiniz. Mesela ne dedim? İşte dedim ki hostel var 5 dolara, otel var 20 dolara. Sen hangisini istiyorsun mesela? Dersin ki ben otelde kalırım, 20 dolar diyor. Ne yapar? 10 günde işte ödeyeceğim para 100 dolar benim. 10 günde ödeyeceğim para 200 dolar benim otel için. Böyle kafadan bir hesap çıkarabilirsin. Ne dedi içkiler 150 diyor, yani 75. Orada 2-3 tane bira ben içsem, 3 tane bira kadın içse şu kadar çıkar. İşte onunla beraber bir yere gitsek, ya otele gitsek kaç para dedi Serkan? 1000 baht dedi, 1500 baht dedi. Oradan yani bu dediğim şeylerden hesabınızı çıkar. Tayland'da kaç para harcayabileceğinizi ve kaç para gideceğini bulabilirsin. 3 aşağı 5 yukarı bu videoyu baştan sona izlediysen kesinlikle bir fiyat aklında çıkacaktır. Bu arada ulaşım konusunda da şunu söyleyeyim. Ben mesela buraya Chiang Mai'ye Bangkok'tan 700 kilometre. Buraya geldim 950, yani yaklaşık 450 TL'ye geldim. 250 TL de var. 200 TL'ye de var. Onu da söyleyeyim. Yani ulaşım, ama tren veya otobüs, ama çok eski otobüsler var. Veya onunla bile gelebiliyorsun. Ben bunu seçtim. Yani ulaşım, eğer uzun bir yere gidecekseniz, uçak değilse tren veya otobüse iyi araştırın. Çok fark var fiyatlarda ve otobüslerin klası da, yani çok fark var.
Kimisi yataklı, kimisi yataksız, kimisi çok iyi, kimisi bayağı kötü. O otogarda çok gördüm. Berbat otobüsler vardı. Yani turistler içinde dolu. Onunla gitmek eziyet. Ya benim otobüs yine iyiydi. 12 saat çekildi. Böyle bu video kısa olsun. Çünkü ben sadece fiyatlar konusunda aslında bugün bilgi vermek istedim sizlere. Daha yeni geldim. Burayı iyice tanıttıktan sonra size çok güzel videolar hazırlayacağım. Beğeni ve yorumlar çok önemli biliyorsunuz. Bu kanalın daha fazla kişilere önerilmesi için inanılmaz önemli şey. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Yorum, beğeni yaparak kanalı desteklersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Onu derler biz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.